Merhaba, baş ağrılarında homeopati konuşacağız. Migrenimiz varsa, bir süredir olan baş ağrımız varsa, tanı aldığımız baş ağrımız varsa, kendi başımıza ilaç kullanmadan homeopatik acil kitiyle neler yapabiliriz? Biraz bunları size anlatmak istiyorum. Nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız. Öncelikle baş ağrılarında homeopati acil olarak da kronik ağrılarda da rahatlıkla kullanılabilecek etkili bir yöntem. Ee, Normal ilaç tedavilerinde, normal diyorum çünkü hani alıştığımız ve yaygın bildiğimiz, özellikle ülkemizde yaygın bilindiği için ilaç tedavilerinde daha çok şey yapıyoruz. Ağrıyı baskılıyoruz. O anda ağrıyı geçirmeyi hedefliyoruz. Bir de ağrı sıklığını azaltacak antidepresan, epilepsi ilacı gibi bazı ilaçlar kullanılıyor. Ama biliyorsunuz ben 20. yılımdayım bunları bırakalı. Ama onların profilakti diyoruz biz ona. Onda da çok etkili olmayabiliyor. Zaten o nedenle de ben ilaç tıbbını bırakıp bu arayışlara girmiştim. Böyle bir yolculuğa çıkmıştım. Şimdi homeopatide hem acil durumda, akut durumda o anı kurtarmak için de homeopati yapabiliyoruz. Hani o zaman normal ağrı kesici ilaç almak veya migren ilacı, ağrıyı geçici migren ilacı almak yerine homeopati tercih edilebilir. Bir de uzun vadeli ağrının gelmesini engelleyecek tedavi de aynı şekilde homeopatide de yapabiliyoruz. Öncelikle ben size zaten kronik bir migrenimiz, tekrarlayan çok sık baş ağrılarımız varsa profesyonel bir homeopatik destek almanızı öneririm. Ama acil durumda ne yapacağız? Zaten migren atağı birden başlar. Orada homeopatinizi bulacaksınız. Ne aracı alacağınızı soracaksınız. Bu çok zaman alır. Neler yapabiliriz? Özellikle acil kitindeki remedilerle başlayalım. Şimdi HEDEC diye biz rubriklerle bakıyoruz homeopatide. Onlara bilgisayar programı veya repertör dediğimiz kitaplarımız var. Orada HEDEC altına bakıyoruz. Baş ağrısı altında baştaki şeyde yüzlerce yüzden fazla şey var, remedi var. Bunların hepsi baş ağrısında kullanılabilir. O nedenle de en sık kullanılanları bilirsek, onları denersek yani bir şey kaybetmeyiz. Çok da faydalı olur. Ağır gerçekten de ağır ağrı kesici ilaçları da kullanmamış oluruz. Neyle başlayalım? Bu hafta Natmur'la başlamak istiyorum. Natmur benim migren tedavisinde akut durumlarda da en çok kullandığım remedi. Neden derseniz çünkü özellikle online çalışmalar, uzaktan çalışmalar bu pandemi dönemiyle hayatımıza girdi. Ve pandemide çözüm yaratmak durumunda kaldık ve o zaman homeopatiyi çok fazla kullanmaya başladım. Bir de gerçekten de pandemi döneminde çok ilginç bir şekilde auralı migrenler çok arttı. Auralı migren dediğimiz şey gözün önünde ışıklı noktalar, bir siyah gelip giden böyle uçuşan şeyler, yanıp sönen şeyler, iplikler ve benzeri bir şekilde birçok şekilde olabiliyor. Auralı migrenle ilgili migren videom var. Orada bakarsınız. Sonra onlar yavaş 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 gözün önünü kapatıyor. Ciddi düzeyde bir görme kaybı olabiliyor veya işte aralarda görüyor gibi oluyorsunuz, gözün önünde bir perdelenme oluyor. İşte bunlara aura deniyor. İşte bunu takiben başka şikayetler eşlik edebiliyor. İşte ne bileyim dikkat toplayamama, konuşmayı toplayamama, bir tarafta uyuşma, güçsüzlük gibi komplike migrene de ya bir tarafın felç olması gibi noktalara kadar da ilerleyebiliyor. Ama bunların hepsine aura demek yani geniş bir kapsama alıyoruz ama bu pandemi döneminde özellikle bu gözün önünde uçuşan şeyler ve onunla birlikte ışıklı ve görmenin kaybıyla gelen geçici 20 dakika, yarım saat kadar sürüp ondan sonra baş ağrısı eşlik edebiliyor veya bir şiddetli bir baş ağrısı olmasa da bir huzursuz bir hal devam edebiliyor. Bunlar çok arttı COVID döneminde. Covid geçirenler, aşı olanlar bunların hepsinde özellikle çok daha fazla arttı. Hatta ben kendim Covid geçirdikten sonra benim auralarım çok uzun yıllardır yoktu. Arada böyle küçük küçük böyle kıp 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 bir şeyler yoklar gibi oldu.
itiraf edeyim. Çünkü COVID'in yapısından dolayı damarları falan da etkilediği için COVID o virüs ondan dolayı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de homeopatiyi çok deneyimlemek durumunda kaldık. Çünkü pandemi dönemindeydik. Böyle homeopatide remedi seçerken, homeopatide bir hastaya yardımcı olmayı isterken o anki tabloya bakarız. Hani bir tabloya bakar gibi insanın neleri var, ne anlatıyor. Onların repertoride karşılığını hem materia medica hem repertori dediğimiz karşılığını bulmaya çalışırız. Ha, bu gözdeki bu şikayetlerin karşılığı var. Birçok remedi de var. Tek bir remedi de yok. Ama ilginç bir şekilde bu ağrılığın karşılığında Natmur'da ben daha fayda gördüm. Natmur'da o kadar ön plana çıkmamasına rağmen bir Natmur'u bir şekilde kullanmaya başladım ve çok iyi sonuçlar almaya başladım. Repertoride olduğundan daha fazla olmak üzere auralı migrenlerde çok iyi cevap aldım. Peki natrium muraticum nedir derseniz aslında bir deniz tuzudur. Deniz tuzu yani natrium muraticum. Deniz tuzun tabii ki homeopatide bir maddeyi alıyoruz. O maddeyi potentize ediyoruz. Hem dileye ediyoruz hem potentize ediyoruz. Yani sonuçta hastaya verdiğimizde deniz tuzu kalmıyor ortalıkta. Yani artık düzeyine geçiyor. Onun bir şekilde bilgisi, enerjisi düzeyine geçiyor. Gerçekten de Natmur'la ilk şeyim pandemi döneminde neredeyse felç olan bir İngiltere'deki hastanın ataklarını kontrol altına almaktı. Aurası çok daha derin olan hastanın. Ve sonuçta kendim de dahil böyle birazcık bu COVID döneminde olan birçok hastada Natmur'la çok iyi sonuç aldım. O nedenle de Natmur'u önemsiyorum. Peki Natmur'un ağrısının, baş ağrısının yani auralı migrenli özellikleri bunlar. Baş ağrısı eşlik edebilir, etmeyebilir. Peki Natmur'u seçerken o vizüel Snowing gözün önünde gibi çok ağır gözün önünde bir şeyler sürekli uçuşması hali bile olabilir. Baş ağrısı olmadan atak halinde gelebilir. İşte bir dönem görme kaybı olabilir. Ama en dikkat etmemizi çekecek özellik nedir derseniz ışık, yansıyan ışıktan rahatsız olma. Yani bu çok ön plana çıkıyor Natmur'la faydalanan migren, auralı migren ve migren vakalarında. Aurası olmadan da migren vakalarında bu yansıyan ışıktan rahatsız olma, yani sonuçta camdan yansıyan, sabah araba kullanırken o arabada yansıyan ışık, deniz kenarında denizden bile yansıyan ışık, yani güneş ışığını, direkt ışığı, bunların hiçbirinden hoşlanmama hali var. Tamam, migren atağı sırasında ışık genelde sevilmez ama burada böyle bir yansıyan ışık ilişkisini unutmayın. Böyle bir ilişki var. Böyle göze gelen ışıkla birlikte atağın trigger olması olayı var. Görsel bulgular eşlik edebiliyor. Atak genelde sağ taraf baş ağrısı olarak bilinir ama soldan başlayıp sağa da geçebiliyor. Özellikle auralarda da böyle bir ritim var ama sağ taraf ağırlıklı bir baş ağrısı, onu belirteyim. Bulantı, kusma oluyor. Işıktan rahatsız olma çok ön planda zaten. Kafama binlerce çekiç vuruluyor gibi tanımlayabilir. Yani binlerce küçük çekiç kafama vuruluyor gibi diyen hastalarım oldu. Natmur'un bir özelliği de bu atakların başlaması, yapısı itibarıyla birazcık böyle bir üzüntü, hayal kırıklığı yaşanmış, böyle bir geçmişte böyle bir olaylar olabiliyor. Bu mesela özellikle genç kızlarda, genç kızların, liseli genç kızların migrenlerinde akla gelmelidir. Ortaokul liseli genç kızların arkadaşlıklarıyla oluşan üzücü şeyler, hayal kırıklıkları da bunu kolaylaştırabiliyor. Genç kızlarda Natmur'u, öğrencilerde Natmur aklınızda olsun, auralarda aklınızda olsun. Eğer genç erkekse Calcarea fosforica daha çok dikkat çekiyor ama yani Natmur'un çalıştığı erkekler de var. Genç kızlarda daha çok çalışıyor. Auralı migrende daha çok çalışıyor. Tek başına kullanabilirsiniz. Calcarea fosforica'dan bahsettik.
Öğrencilerde, özellikle erkek öğrencilerde daha çok oluyor diye, yani kızlarda da olabilir. Daha çok da bunun ağrısı okulun sonuna doğru, öğlen yemeğinden sonra akşam üzeriye doğru, özellikle de serviste eve dönüyorsa o çocuklarda günün sonuna doğru olan, birazcık mide bulantısıyla birlikte olan bir ağrıdır. Ve bu denenmesinde, atak sırasında çocuğun yanına verilip denenmesinde fayda vardır. Sağ taraf remedilerinden biraz daha bahsedeyim bugünkü dersimizde. Belladonna en çok bilinen remedilerden birisidir. Belladonna'yı kullandığınızda çok zonklayıcı bir ağrısı vardır. Tam enseden başlayıp birazcık göze doğru gelir sağ tarafta. Zonk zonk zonklar, hani özelliklerinden birisidir. Özellikle güneşte falan kaldığında bu ağrı olabilir. Şeye göre bulantısı vardır, kusması da vardır. Belladonna ağrısı birden çok hızlı başlar migreni. Genelde migren hızlı başlar ama belladonna birazcık daha hızlı başlar. Bir de ağrı sırasında belladonna'nın tipik özelliği biliyoruz. El ayakları buz gibidir. Yani sıcaktır, kafası sıcaktır, zonkluyordur ama el ayakları buz gibidir. Oradan aklımıza kalabilir. Yine sağ taraf remedisi sanguinaria var. Sanguinaria da yine benzer böyle bir zonk zonk, böyle bir pulsasyon, bu damarda atış var ama sanguinaria'da böyle boğaz ve bu bölgeyle birlikte olan bir atış var ve var. Sanguinaria daha çok ense, boyun, omuz ve bu daha aşağıdan geliyor. Belladonna daha yukarıdan geliyor. Sanguinaria daha aşağıdan gelip göze doğru geliyor. O da sağ taraf ağrısı. Oradan biraz ayırt edebiliriz. Ee, Sol taraf baş ağrıları için özellikle hani Brionia sol taraf denir. Brionia da sol taraf ağırlıklıdır ama bütün başı da sarabilir. Bazen natmur da bütün başı sarabilir. Brionia baş ağrısının özelliği ise başını hiç kıpırdatmak istemez. Yatağa yatar ve özellikle ağrıya tarafa doğru da kafasını koyar, bastırır ve hiç en ufak nasılsın diye sorulsun istemez, en ufak uyaran istemez, hiç kıpırdamak istemez, başını da hareket ettirmek istemez. Brionya'nın öyle bir ağrısı vardır. Sol taraf ağırlıklı olabilir, bütün başı sarabilir, bütün başta bir ağırlıkla ağrı hissedilebilir. Bir susuzluk hissi ve dil ve ağızda çok ciddi bir kurulukta hiç hareket etmek istememek, bir şey sorulsun bile istememek Brionya'nın önemli özelliklerinden birisidir. Şimdi baş ağrı remedilerine devam edeceğiz daha. Hepsini birlikte özetleyeceğiz ama bu dersi çok uzatmak istemiyorum. Dersi bitirmeden bir şeyi söylemek istiyorum. Baş ağrısına homeopati uygulayacaksak hep migreni var veya hep belli bir şekilde baş ağrısı oluyor ve benzer şekilde ağrı oldu. Tamam. Ama daha önce tanı almış migrenli kronik baş ağrısı var ama yeni ağrısı çok farklı. O zaman muhakkak bir profesyonel görsün. Bir doktor muayenesi olsun. Birden çok şiddetli, çok farklı başlayan bir ağrı veya sürekli ağrıyor, sürekli ağrıyor. Yani 24 saat hiç geçmeden ağrıyor. O zaman da yine bir muayene gerekiyor. Yani burada ayırt etmemiz gerekli olan bir beyin kanaması gibi bir durumu ekart etmemiz gerekiyor. Orada birden ani çok şiddetli bir baş ağrısı ortaya çıkar. Ama migrenler de bazen çok şiddetli başlayabiliyor ama o hastanın veya kendimize yakınımıza uyguluyorsak onun bir geçmişi vardır. Benzer patern tekrarlıyordur. O yüzden de telaşlanmaya gerek yok. Ama hiç olmadığı kadar hayatında yaşamadığı gibi bir ağrı yaşıyorsa muhakkak bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Bir de migreni var, uzun süredir baş ağrısı var. Tamam, yani ara ara başı ağrıyor ama bir süredir non-stop olmaya başladı. Beyin tümörü olabilir. Şimdi bunlar çok 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 düşük olasılıklar ama
yine de uyanık olmakta fayda var. Böyle bir durumlarda hadi remedi vermeyelim demiyorum ama o zaman bir muayene ve destek alalım. Bugünkü dersin özetinde Natmur özellikle anlatmak istedim. Dayanamayıp yanına birkaç remedi daha ekledim. Gözde belli böyle ışıktan rahatsız olma ve ışık yansıyan bir ışıkla ilişkili bir ağrının başlangıcı. Muhakkak hastalar bir yerlerinde onu söylüyorlar ve gözde bulgular varsa veya işte bir genç kızımız varsa, baş ağrıları varsa Natmur öncelikle aklımıza gelmeli. Peki diğer remedilerde Natmur da olsun nasıl kullanacağız homeopatik remediyi? Şimdi durumlara göre değişiyor o doz alışımız ama migrenin karakterini unutmamak gerekiyor. Migren nasıl yaşayanlar biliyor. Ağrı başlıyor. Yani bir yarım saatte, bir saatte falan pik yapıyor. Yani o ağrı başlarken önce bir damarlarda genişleme, büzülme, sonra genişleme oluyor. O büzülme evresi ağrı olabiliyor ama ağrılı migren herkeste yok. O büzülme evresi bir garip geleceğini hissedebiliyoruz, hissetmeyebiliyoruz da çok dikkat etmediysek. Sonrasında atak hızlanmaya başlıyor. O bu şey gibi. Ben hep şey anlatırım. Hani eski savaş, eski zaman filmleri oluyor ya, ovanın iki yanında askerler, iki taraf düşman askerleri duruyor. Ellerinde mızraklar, kılıçlar. Sonra hurra bir başlıyor, birbirlerine doğru koşturuyorlar ve ortada buluşup kan gölü götürüyor. İşte birbiriyle savaşıyorlar, ediyorlar. Migren de öyle bir şeydir. Hurra bir başlar, o atak başladığında her şey birbirine girer. O dönemde artık herkes birbirine girdiğinde çok bir şey yapamazsınız. Ondan sonra ortalık bir ölen ölen kalan kalır. Ondan sonra ortalığın temizlenmesi gerekir. İşte migrende de bir atak dememizin nedeni de o. O nedenle başlarken o hurra iki yanda durdu hadi birbirlerine koşarken remedi alsak da almamız daha etkili olur. Aynı şekilde migren ilacı ağrı kesici alıyorsak da o dönemde etkili oluyor. Çünkü o damarlar genişleyip ortalık hani damarların geçirgenliği bozulup dokuya da sıza ağrı yapıcı maddeler sızıyor, ödem oluyor. O çok şiddetli ağrının nedeni o oluyor. O evrede daha artmadan yakalamak mantıklı. Migren remedilerini de seçeceksek hemen ben arka arkaya veriyorum. Arka arkaya 3 kere. Yani bu yaklaşık 10 dakika içinde 3 kere vermiş oluyorum. Tabii ki yüksek potans kullanmıyorum. 6C olabilir 30C'ye kadar, 6C'den de 30C'ye kadar bir potans kullanıyorum genellikle. Genelde acil kitleri de 30 potans, 30C oluyor. Onu bir tane alıyorsunuz, ağzınızda eritiyorsunuz, bir tane de ardından, bir tane de ardından. 3 tane aldınız 10 dakika içinde veya hazır suda varsa suda almak daha iyi çünkü arka arkaya aldığımız için. Ama ben genelde ilkini alın, evdeyse şeyse diğerini su hazırlayıp onun devamını öyle alın diyorum. Ama çok çocuklara falan verdiysem okulda veya işte yanlarında taşımalarını istiyorum. 10 dakika içinde 3 tane aldınız. Hala atağınız sıfırlanmadı ama ilerleme değil inişe geçti. O zaman remedi işe yaradı demektir. Uygun bir remedi seçtiniz demektir. O zaman bekleyin. Dördüncü yarım saatte alın artık. Ondan sonra da hani tamamen o kafa clear temizlenip her şey yoluna oturuncaya kadar yarım saatte bir tekrarlayabilirsiniz. Ancak 3 tane aldığınız hiç etkilemediyse o remedi doğru değildir veya çok doğru zamanda almamış olabiliriz. Devam etmeye gerek yoktur. Veya 3 tane aldınız, bir tane aldınız kesildi, hiçbir şey kalmadı. Zaten devam etmeyin. 3 tane aldınız kesildi, yine devam etmeyin. O uygun, o hatayı önlemek için uygun bir remedi olmuştur diyebiliriz. Daha baş ağrılarıyla ilgili konuşmayı bir sonraki derste yine devam edelim. Diğer remedileri de konuşup hangi durumda hangi remediyi seçelim bakalım.